Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bakalım. Analize geçmeden önce kanalın gelişimi için yorumlarınız ve beğenileriniz kanal için çok çok önemli. Geçtiğimiz videolarda özen gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten fark yaratıyor. Ayrıca yaklaşık bir %50 takipçi halihazırda kanala abone olmadan videoları izlemeye devam ediyorlar. Bu tamamıyla ücretsiz YouTube'un bir hizmetidir. Kanala abone olursak kanal gelişimi için gene oldukça faydalı olacak. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Şimdi gümüşle başlayalım öncelikle. Gümüşte ne demiştik? Bakın aşağıda 22.73-22.44 bölgesi önemli olacak demiştik. Tam da bu bölgeden şu an için destek bulmuş durumdayız. Fakat bu kırılım öncesinde bir güç toplama tepkisi olabilir. O yüzden temkinli olmamız gerekecek. Yani bu destek çalıştı ve yükselişe döndük diyeceğimiz bir süreç içinde değiliz. Yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için yukarıda 23.67'nin gene kırıldığını görmemiz gerekiyor. Ancak bu takdirde bakın şuradaki satıştan daha güçlü alışların geldiğini, geçtiğimiz günlerde bu tepe oluştuğunda daha yüksek fiyat ödemeyi kabul etmeyen yatırımcıların artık daha yüksek fiyat ödemeyi kabul ettikleri bir sürece girdiğimizi, dolayısıyla burada alımların güçlendiğini ve yükselişlerin başladığını söyleyebileceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak bu tarz bir yükselişte de yukarıda 24.10 ve 24.66 dirençleri gene önemli olacak. Eğer 23.67 geçilmez ise buradan gelen bu tepki düşüşler için bir güç toplama süreci olacaktır ve 22.44'ün kırılmasıyla satışların derinleştiği bir süreç takip edilir. Bu tarz bir geri çekilmede de bakın şurada bir ABC yükselişi yaşadık. Bunun B dalgasının, B düzeltme dalgasının destek bulduğu bölge karşımıza çıkacak. 22-21-80 bölgesi. Bu bölge aynı zamanda şu açıdan da önemli olacak. Bakın şu ABC yükselişinin %78.6 seviyesi tam bu bölgeden geçmekte. Aynı zamanda şu A yükselişi sonrasında gelen B düzeltmesinin de yani şu A yükselişinin %61.8'i de bakın gene tam bu bölgeden geçiyor. Ya bunların hepsi birer tesadüf olamaz. Tabi bu da bu Fibonacci seviyelerinin mucizevi seviyeler olduğu anlamına da gelmez. Burada yatırımcıların bu seviyeleri kullanarak aksiyon aldıkları, işleme giriş çıkışlarını bu seviyeleri kullanarak yaptığını bize gösterir. Dolayısıyla gene önümüzdeki süreçte 22.44 kırılacak olursa 22-21.80 desteğini de takip etmemiz gerekecek. Bu bölgenin geçilmesiyle birlikte tekrar 20.80-20.68'lere doğru satışların derinleştiği bir süreç takip edilir. Ancak tabii şu an için 22.44 yukarıda da 23.67 direncini takip ediyoruz. Şu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecektir. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak bakın ons altında da aşağıda 2009 desteğini takip ediyorduk. Dün itibariyle bu bölgede bir satış aldık. Fakat tekrar bakın geri döndüğünü görüyoruz. Önceki analizlerde de sürekli bahsettiğim şeyi burada göstermek istiyorum gene. Bakın ons gümüşte kırılım gelmiyorsa altındaki kırılımların fake olacağını bize bir kere daha göstermiş oldu. 2009 desteğinin kırılmasına rağmen dönüp gümüşe baktığımızda 22.44 desteğini kırmadığını görüyoruz. Dolayısıyla altındaki bu kırılım da gene fake bir kırılım olarak kaldı ve bir geri dönüş şu an için takip ediyoruz. Burada da gene yukarıda 2062 önemli bir direncimiz olacak. Üstü kapanışlarda evet yükselişleri bekleriz ancak gümüşün de dirençlerini kırdığı bir süreci takip etmemiz gerektiğini lütfen unutmayalım. Şu an için bu yatay bandı takip edeceğiz. Yukarıda 2062 kırılacak olursa 2080-2088'leri direnç olarak takip edeceğimiz bir süreç yaşanır. Aşağıda ise artık takip edeceğimiz 2002. Burada aslında altının 2000 dolar altına sarkıp sarkmadığı önemli olacak. 2000 dolar sonuçta aynı zamanda psikolojik de bir destek bölgesi. 2000 doları kırıyorsa altında da artık satışların devamı beklenir. Bu tarz bir harekette de öncelikle şu son bakın tepkinin geldiği bölge 1975-1965 bölgesi olacak. Sonrasında da şu ABC yükselişinin B düzeltmesinin döndüğü, destek seviyesinin
trendini takip ediyor olacağız. Bu da 1936-1927. Ancak tabii öncelikle gümüşün 22.44'ü kırdığı süreci, altının da 2000 doların altına düştüğü süreci takip etmemiz gerekir. Bu destekler çalıştığı sürece tekrar bir yükselişin gelme ihtimali gündemde olacak. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçersek, bakın burada da yatay bant korunmaya devam ediyor. Aşağıda 87.13 kırılacak olursa altın ve gümüşte desteklerin çalıştığı ve yükselişlerin başladığı bir süreç takip edilir. Yukarıda ise 89.76 kırılacak olursa altın ve gümüşte desteklerin kırıldığı, o 2000 dolar altında, gümüşte ise 22.44 desteğinin kırıldığı bir süreç takip edilir. Rasyodan takip edenler de gene bu yatay bandın kırılımına göre işlemlerine yön verebilirler. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.